Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Şifa enerjisini artırabilmek adına his yüklemesi yapıyorum. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım için niyet alarak yapıyorum çalışmayı. Bugünkü his yüklememiz her gün bir önceki günden daha mutlu ve huzurlu olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve 4 inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren yüklemesi yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde zararlı kartı geldi. Efkarlı düşünce ve içinde olmak, kendini bitirmek. Okuyamadım, hemen bakıyorum. Efkarlı düşünce içinde olmak, kendini bitirmek, bedenine zarar verecek tüketimler dedi. Fırtına kartı geldi. Koşullanma ve adanın ruhu. Yalnız ve yalınsın, tıpkı bir ada gibi tek başına zaman geçirdiğin bir dönem, fakat deniz senin varlığından haberdar dedi. Bugünün enerjisine baktığımızda aklınızdaki kişi birazcık böyle negatif bir durumun içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Efkarlı olduğu, melankolik enerjilerde olduğu bir sürecin içerisinden geçiyor. Kendini çok yalnız hissettiği bir süreçte. Hayatında beklenmedik kayıplar yaşamış olabilir. Ciddi tartışmalar, kaoslar, bu tür sıkıntılı durumların içerisinde kalmış olabilir. Ve bu durum da onun hem ruhsal olarak etkilenmesine negatif olarak hem de fiziksel olarak da sıkıntılı bir sürecin içerisine girmesine sebep olmuş diyebiliriz. Burada koşullanmayla beraber aklınızdaki kişi bazı şeyleri yaşamak zorunda olduğunu düşünen bir enerjide. Bu nasıl? Bazen deriz ya, işte hep benim başıma geliyor. Ben zaten hep böyle şeyleri çekerim. Bu tarz yaşadığı durumları kabule geçmiş. Yani çözebilmek ya da aradaki o sıkıntılı durum neyse onu çözmek, onu bir daha yaşamamak adına adım atmak yerine daha çok kabul edip eylemsiz kalmaya çalıştığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Yani ben zaten bunun üstesinden gelemem dediği bir durumun içinde. Kendini ciddi yalnız hissediyor. Ancak bu noktada ne kadar böyle yalnız hissetse de yine de bu durum içerisinde onunla onu düşünen, onun için dualar eden kişiler olduğunu düşünen de bir enerjisi var diyebilirim. Bu kişinin çok ciddi şekilde ayağa kalkacak, sorun her neyse o sorunu kökten çözecek gücü var aslında, ama bu kişi bu gücün farkında değil. Kendiyle ilgili eyleme geçmekten, adım atmaktan kendini aciz görüyor. Yani bunu yapamayacak güçlü olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Daha çok böyle negatifte kalmak, daha çok böyle kabullenip durmak onun için daha kolay ya da güvenli geliyor, öyle söyleyelim. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak bugün neler yaşıyor dediğimizde hayatında çok ani değişiklikler yaşamış olabilir. Şimdi Ulak kartı ve affetmek kartı beraber geldi. Şimdi Ulak kartı böyle aniden gelen haberlerden, sıkıntılı durumlardan bahseder. Şimdi değnek onlusuyla beraber değnek onlusu derin üzüntüden, yalnızlık hissinden ve yükten bahseder. Buraya bir kart alalım. Neden bu durumun içerisinde bu kişi? Kart attı, bunu alalım. Aşıklar. Evet. Neden bu durumun içerisinde dediğimizde, şimdi bu kişinin özellikle böyle duygularının yüksek olduğu, işte gerçek aşk hissettiği ya da gerçekten sevdiği, sevildiği kişilerle ilgili sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Neden bu durumun içinde? Çünkü artık tamamlanmaya doğru giden bir ilişki varken buradaki tamamlanma, İşte sevgiliyseniz, flört ediyorsanız sevgili olmak, işte nişanlıysanız evlilikle ilgili belki kararlar almak ya da ailelerle tanışmak, daha bir resmileşmek, daha bir görünür hale gelmesiyle ilgili bir beklenti varken burada yaşanan ani gelişmelerle beraber karşı tarafın, yani aklınızdaki kişinin, kalbindeki kişinin diyeyim, burada yaşanılan, alınan bu haberle beraber kendini böyle geri plana aldığı, daha çok zihin çalıştırdığı, biraz kızgınlık ve öfkenin hakim olduğu bir süreçten geçirmiş diyebiliriz. Yani Kılıç Kraliçesi daha çok böyle
bir şeyleri anlamaya başlamaktan bahseder. Bağımlılıktan kurtulmaktan bahseder ve ben demekten bahseder aslında. Burada yaşanılan şeyle beraber ciddi şekilde aklınızdaki kişinin iki şey arasında kalmasına sebep olmuş diyebilirim. Şimdi buradaki iki şey aklınızdaki kişinin ilişkinin içerisindeki sorunlarla ilgili çözüm yolları olabilir. Ani bir gelişmeyle burada çok ciddi bir yük altına girmiş aklınızdaki kişi. Şimdi daha ileriye bakarsak yakın geçmişte neler olmuş dediğimizde dönüşüm, kıskançlık ve kılıç onlusu geldi. Yakın geçmişte burada ciddi bir değişim dönüşüm aşamasından geçilmiş. Kıskançlık enerjisinin yüksek olduğu ve ilişkinin içerisinde çok ciddi yaraların alındığı bir süreç gerçekleşmiş. Kılıç onlusu artık ciddi şekilde yara almaktan, çok üzülmekten, sıkıntılı bir durumun içerisinde kalmaktan bahseder. Yakın geçmişte burada daha çok bir kart daha alalım ama sanki güvenle ilgili bir sorun yaşanmış ve çok ciddi bir değişime, dönüşüme sebep olmuş bir durum var. Evet, tılsım beşlisi. Yani buradaki yaşanan durum kıskançlıkla beraber, şimdi yokluktan bahseder tılsım beşlisi bize. Sevgiden yoksun olmaktan, değersizlik hissinden bahseder. Bu kişinin genel olarak yaşadığı durumla beraber yani kendisine haksızlık yapıldığını daha çok düşünüyor diyebilirim. Kendisine haksızlık yapıldığını düşündü. Çok yaralar aldı. Belki duyduğu kelimeler onu çok üzmüş olabilir. Çok sıkıntılı bir sürecin içerisine sokmuş olabilir. Burada çok ciddi şekilde yara aldı ve o yokluk hissiyatını, değersizlik duygusunu fazlasıyla hissettiği bir süreç oluşmuş. Bunun yanı sıra bu kişi, aklınızdaki kişi karşısındaki kişiye de bunları yaşatmış olabilir. Yani güvenle ilgili bir sorun ortaya çıkmış olabilir ve buradaki güvenle ilgili sorunda yaşanılan işte bir kıskançlık durumu olabilir, farklı bir durum olabilir. Bu sorunu aşmak yerine daha çok böyle karşısındaki kişiye değersiz, sevgiden yoksun hissettirdiği, kendisini uzak tuttuğu ve belki de bu şekilde cezalandırmaya çalıştığı bir süreç yaşatmış olabilir. Ama burada sanki ben daha çok ikinci durumu hissettim. Şimdi sanki buradaki bu kendiyle cezalandırma durumunu diyeyim, yaptığı takdirde yaptığında karşısındaki kişinin ona daha çok bağlılık, bağımlılık çalıştıracağını düşünürken tam tersi oluşan bir durum ortaya çıkmış. Umarım anlatabildim burayı. Şimdi bu durum yakın gelecekte neler getirir aklınızdaki kişinin hayatına dediğimizde. Aziz kartı, şeytan ve kaçış kartı geldi. Şimdi bu noktada burada daha çok durumlarla yüzleşmek isteyen bir aklınızdaki kişi yok. Bir şeyleri toparlamak isteyen ya da toparlamak için adım atan bir aklınızdaki kişi yok. Daha çok negatif tarafta kalmak, kaçmak onun için daha kolay geliyor diyebilirim. Bir kart alalım. Evet. Şimdi bu noktada toplumsal olarak yapması gereken bazı şeyler olabilir. Yani aklınızdaki kişinin yani karşı tarafın beklediği durum bu olabilir. Şimdi burada örneğin tamamlanması beklenen bir ilişki varsa ve bu ilişkide bu tür durumlarla ilgili bir sorun yaşandıysa buradaki barışmak için tekrar o tamamlanmanın sağlanması, daha ilişkinin belirgin ya da bilinir olması ile ilgili bir istek olabilir ama bunu verebilecek enerjide olan bir aklınızdaki kişi yok. O yüzden burada daha çok böyle yakın gelecekte de biraz sert tartışmaların, soğuk enerjilerin aktif olduğu bir süreç olacak. Toplumsal durumlarla ilgili daha çok. Aziz kartı çünkü evli bir erkekten bahseder, evlilik durumundan bahseder, toplumun genel geçer kurallarından bahseder bize. Bir kart alalım. Şöyle yapalım. Evet, evet. Yani burada karşısındaki kişi ondan net adımlar atmasını isteyen bir enerjide, yani burada geleceksen artık kendi ayaklarının üzerinde durabilecek şekilde ne istediğini bilen bir enerjide gelmen gerekiyor dediği bir sürecin içerisinde olacak. Burada ciddi bir adım bekleyen bir taraf olacak ama aklınızdaki kişi bunu yapabilecek çok enerjide değil diyebilirim. Çünkü Kupa Prensi ile daha çok böyle küçük küçük adımlar. Evet, aşkı sevgiyi hissettirebilir belki ama çok net tamam ben geldim hadi bu ilişkiyi kurtaralım denilen bir durum ortaya çıkmayacak. Şimdi bu durum sizin hayatınıza nasıl yansır bunu soralım.
Kralı, Kılıç Yedilisi, Tılsım Prensi geldi. Şimdi burada şöyle bir şey var diyebilirim. Kupa Kralı ile beraber siz, evet, burada Kupa Prensi geldi. Siz bir Kupa Kralı bekliyorsunuz. Ne istediğini bilen, duygularının farkında olan, yaptığı şeylerin farkında olan ve güçlü adımlar atabilecek, sizi anlayacak enerjilerde gelmesini istiyorsunuz aklınızdaki kişinin, ama böyle olmuyor. Çünkü bu zamana kadar size hep bu enerjiyi, yani kılıç yedilisini yansıtmış. Kılıç yedilisi nedir? Arkadan iş çevirmek, yalanlar dolanlardır. Güvensiz hissetmenizi sağlayacak durumların yaratılmasıdır. Siz bu kişiden bu durumların çözülmesini, yani çözülemeyen bu sorunların çözülmesini, o karanlık tarafların aydınlanmasını bekliyorsunuz, istiyorsunuz. Ama bu kişi bunu yapabilecek enerjide değil. Çünkü daha çok sorunlar ya da bazı durumlar olduğunda bunları çözebilmek yerine arkasını dönüp giden enerjilerde oluyor. Kaçmak onun için daha kolay oluyor. Neden kaçıyor? Neden kaçıyor? Çünkü burada bir şeyleri düzeltmek onun için daha zor. Bu kişi çok böyle işte ayrıntılı düşüneyim, bir şeyleri toparlayayım ya da akıllıca davranayım dediği bir enerjide değil. Joker kartında şöyle bir şey vardı. Biraz nasıl söylenir? E, nasıl söyleyeyim? Nasıl söyleyeyim? Aklı havada diyeyim. Yani çok böyle mantık çerçevesinde değerlendiren ya da mantıklı bir şekilde hem duygusal hem mantıklı hareket eden bir enerji değildir ya. Yani bu şöyledir. Yolu ben bir çıkayım da gerisi gelir bir şekilde dediği bir durumdur açıkçası. Sorumluluk almak istemez. Çok acemi bir enerjidir. Yani öyle söyleyeyim. Her şey yeni başlayan bir enerjidedir. Biraz lay lay lom kafasındadır, yani öyle söyleyeyim. O yüzden de kaçmak daha kolay geliyor. Bu kişi sorumluluk almaktansa ya karşısındaki kişinin sorumluluk alıp bir şeyleri görmezden gelmesini istiyor ya da kendisi tamam ben bunu yapamam diyerek kaçma enerjisine doğru geçiyor. Genel olarak da zaten enerjisi böyle geldi. Şimdi siz bugün neler yaşayabilirsiniz? Bugünün enerjisinde siz nelere dikkat etmelisiniz? Bunlara bakalım. Bu kişi ciddi şekilde korkuyor. Yeni başlangıçlara kendini kapatan biri. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Siz bugün bu iki kartı ortak enerji alın. Siz bugün neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakalım. Şimdi bir kart alacağım buraya. Pişmanlık enerjisi çok fazla. Nedenine bakacağız. Şimdi çok ciddi şekilde ortak enerjide bugün pişmanlık, üzüntü, melankolik enerjiler hakim olabilir. Kendinizi kötü hissedebilirsiniz, yorgun, hasta hissedebilirsiniz. Yaptığınız ya da yapmadığınız şeyleri çok fazla sorguladığınız ve kendinizi yıprattığınız bir gün olabilir genel olarak. Şimdi değnek kralıyla, değnek kralı samimi, dürüst bir yaklaşımdan bahseder. Açıkçası size karşı dürüst davranılmadığı için, net davranılmadığı için ve belki de buna izin verdiğiniz için kendinize kızan enerjilerdesiniz. Bu noktada daha çok Azize kartıyla, Azize sırlardan da bahseder bize. Ruhsal annemizi de aktarır, sezgilerimizi soylar. Değnek kralı ve değnek kraliçesi. Şimdi değnek kraliçesi de daha böyle özgürlükten bahseder. Yeni olaylardan, yeni başlangıçlardan ve inisiyatif almaktan bahseder. Bu noktada şunu söyleyebilirim. Azize kartıyla beraber baktığımızda burada daha çok hissettiğiniz şey bugün enerjisinde ya ben onun dürüst olmadığını biliyordum ya da ben onun çok net olmadığını biliyordum. İşte benim sezgilerim söyledi, ben bunu hissetmiştim dediğiniz ama belki de burayı çok fazla duymak istemediğiniz bir ses olarak düşündüğünüz bu gelen bilgileri, bunun pişmanlığını yaşıyor olabilirsiniz. Ama artık daha çok sezgilerinize güvenmeniz gerektiğini bildiğiniz, anladığınız bir süreç oluşacak bugün. Şimdi bir seçen arkadaşlarım. Kılıç ikilisi.
Yine aynı şekilde aslında sezgilerden bahseder. İkilemde kaldığınız bir sürecin içerisinde olacaksınız. Pişmanlıklarınız olabilir. Ne yapacağınızı, hangi şekilde adım atacağınızı bilemediğiniz bir süreç olabilir. Birazcık pişmanlık enerjinizden kaynaklı ama Kılıç ikilisinde de kart bize der ki aslında sen ne karar vereceğini biliyorsun. Sen kararlarını gözün kapalı, kalbin dinleyerek vereceksin. En doğru karar sezgilerin. Bugün bunun çok net farkına varacağınız bir gün olacak. İkiyi seçen arkadaşlarım. Yeni başlangıçlarla ilgili bazı adımlar atabilirsiniz. Bazı şeylerin farkına varacağınız bir gün olabilir. Burada kendi isteklerinizi, kendi arzularınızı bugüne kadar arka plana atmış olabilirsiniz. Bugün bunlar için sadece kendiniz için adım atacağınız bir gün olabilir. Güzel geldi burası. 3 seçen arkadaşlarım. Çok kartlar geldi. Şöyle söyleyebilirim. Sizinle ilgili de arkanızda bırakıp gitmeniz gereken bazı şeyler olduğunu çok net farkındasınız. Bu bir arkadaş ortamı olabilir. Size iyi gelmeyen bugün. Bazı duygular, düşünceler olabilir. Bunları arkada bırakmak zorunda olduğunuzu düşüneceksiniz. Bunun kararını alacağınız bir gün olacak diyebilirim. Şunu şimdi diğer kartlarda, ortak kartlarda geldiği için şöyle söyleyeceğim. Genele baktığımızda sezgilerinize güvenmeniz gerekiyor. Bugün içinde bu geçerli. Sezgilerinize güvenmeniz, korkmamanız, arkanızda bırakmanız gereken şeyleri bırakıp sezgilerinizle hareket etmeniz, kendi istekleriniz ve arzularınız için eyleme geçmeniz, harekete geçmeniz gereken bir gün olacak. Sistem size bunu dayatacak, bunu hissettirecek fazlasıyla. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yaz yüklemesi için de yorumlara evet yazarak enerjiyi mühürleyebilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.